Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şirin kız çocukları için olan hırkamızı hep birlikte yapmak istiyorum. Bugün bu hırkamızı yaparken değişik aylar içinde olan ölçüleri sizlere ara ara vereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bugünkü yapacağım hırka 6-12 aylık bebekler için olacak. Bu ölçümde 6-12 aylık bebekler için olan bir hırka. Hırkamızın yapımına yakadan zincir çekerek tunus işi olarak başlıyoruz. Bu öndeki V şeklini örgü sırasında arttırmalar yaparak elde ediyoruz. Ben daha önceki videolarımda bakarsanız bu roba yapımını anlatmıştım. Hırkamızın yapımı için gerekli olan malzemeleri sizlere söylemek istiyorum. Bu hırkamıza 1,5 ip gitti arkadaşlar. Siz büyük yapacaksanız 2 ip gider. O sebeple 2 adet 100 gramlık ipe ihtiyacımız var. Tunus işini yapmak için bu tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın şu şekilde uzun tığ. Ben 5 numara tığ kullanıyorum bugün. Bu dikmek için bir adet düğmeye ihtiyacımız var. Siz daha çok düğme dikecekseniz, kaç düğme dikecekseniz 4, 5, 3 ona göre düğmeye ihtiyacımız var. İpini kesmek için bir makas, ölçüm yapabilmek için mezuraya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın şu şekilde malzemelerimiz bu kadar. Bu hırkayı benimle birlikte örecek olan bütün arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız ve videonun altındaki beğeni butonuna tıklarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Bugünkü hırkamın yapımında Alize Şeker'in bebe yününü kullanmak istiyorum. Üzerinde 100 gram 320 metre yazan bir ip arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. İpimi iç kısımdan çıkartıyorum. Biliyorsunuz tunus işine zincir çekerek başlıyoruz. Hemen zincirimi çekiyorum. Ben bugün 6 aylık bebek için yapacağımdan bana 44 tane zincir yeterli arkadaşlar. 6 aylık bebek için 44 zincirimi çektim. Siz daha küçük yapacaksanız mesela yeni doğanla 3 aylık bebekler için bu 44 zinciri 41 zincir olarak çekebilirsiniz. Hemen tunus işi olarak yapıyorum. Bir sıra tunus işi yapıyoruz. 44 ilmekle oluşan bir sıra tunus işimizi yaptık. Şimdi robanın kurulumunu paylaşmak istiyorum sizinle. Bu ilk arada bir arttırma yapıyoruz. Bir düz yapıyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Ön ile kol ayrımını yapacak olan arttırma bölümündeki düz gidecek olan örgüyü yapıyorum. Tekrar bir arttırma. 10 tane düz örgü. Kol için bu 10 tane örgü. Hemen bakıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen bir arttırma daha yapıyorum. Kol ile arka parçayı ayıracak düz örgümü örüyorum. Tekrar arka kısımdan bir arttırma yapıyorum. 16 tane düz örgü örüyorum.
16. Hemen sayarım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi arka ile kolu ayıracak bölüme geldik. Bir arttırma yaptım. Ortadaki düz gidecek olan örgüyü ördüm. Koldaki arttırmamı yaptım. 10 tane yine bu kol için örgü örüyorum. Bakın geride 3 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi koldan bir arttırma yapıyorum. Düz örgü olacak olan örgümü örüyorum. Ön parçadan olacak arttırmamı yapıyorum. Ön parçadan bir tane düz örüyorum. Öndeki V şeklini verecek arttırmayı yapıyorum. Ve sondaki ilmeği de alıyorum. Şimdi hepsini çıkartıyoruz. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Roba ayrımımızda bakın bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bakın böyle bir roba başlangıcını elde ettik. Şimdi yaptığımız işlemlere bir bakalım. Bir düz yaptım. Bir arttırdım. Bir düz yaptım. Bir arttırdım. Kol için 10 tane ilmeği düz yaptım. Koldan bir arttırma yaptım. Düz yaptım. Arka kısımdan bir arttırma yaptım. 16 tane arka bölüm için düz ilmek ördüm. Bir arttırma yaptım arka bölüm için. Düz örgü gittim roba ayrımı için. Kol için bir arttırma yaptım. 10 düz ilmeği kol için ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Önle kol ayrımındaki roba ayrımı için bir tane düz ördüm. Önden bir arttırma yaptım. Bir tane düz ördüm. Bir arttırma yaptım V şeklini verebilmek için. Ve en uçtakinde düz olarak aldım arkadaşlar. Bu ölçümüz 6 aylık bebek için olan ölçü. 6 aylık bebek için 44 ilmek başlamıştım ben. Siz daha küçük yapacaksanız yeni doğan veya 3 aylık bebek için kolla ön arasındaki ayrıma kadar 1 artı 1 artı 1 devam ediyor. Kollarda 8 ilmek, arkada 15 ilmek, diğer kolda yine 8 ilmek şeklinde yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız kolları mesela 1 yaş 2 yaş arası bebekler için önler aynı oluyor. Kollar 12 ilmek, arka 17-18 ilmek olacak şekilde başlangıcını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu robanın yapımını daha önceki videomda paylaşmıştım. Daha ayrıntılı olarak görmek isterseniz o videomu izleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir sonraki sıraya geçiyorum. Bakın arttırmayı şurada yapıyoruz. Öndeki V şeklini verebilmek için. En öndeki ilmekle bir sonraki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Düz örüyorum. Düz örüyorum. Düz örüyorum. Şimdi bu ortadaki düz olacak olan örgünün yanına geldik. Öndeki arttırmamı yapıyorum. Düz olacak olan kısmı düz yapıyorum. Kol için arttırmamı yapıyorum. Bakın şurada şu arttırma kısımlarımız belirginleşiyor. Şimdi kolları diğer arttırma bölümüne kadar düz örüyoruz. Kol ile arka bölümü ayıran kısma geldik. Bakın hemen koldan bir arttırma. Robayı ayıracak olan düz örgümü örüyorum. Arka bölümden bir arttırma. Ve arka ilmeği
bütün ilmekleri alarak devam ediyorum. Bu şekilde arttırmalarımıza bu iki ön birleşesiye kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi ben bu robanın yapımını daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Oradan bakarak da aynısını yapabilirsiniz. Tunus işinde V yaka robamızda böyle ucucuna değdiği zaman bu öndeki arttırmaları bitireceğiz artık arkadaşlar. Ben kaç sıra yapmışım hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. sıramı yaptım. Bu öndeki arttırmaları bitiriyorum. Artık sadece bu 4 taraftaki arttırmalardan yapacağız. Bu ilk ilmek yerinden boşluktan almıyorum. Hemen gördüğüm ilk ilmeği tığımın üzerine alıyorum. Devam eden ilmekleri de aynı şekilde tığımın üzerine alıp sıra sonuna kadar arttırma yerlerinde arttırmalarımı yaparak bu sıramı bitiriyorum. İlmekleri tek tek çekiyorum. Bakın burada arttırmamı yapıyorum ön parçadan. Hemen yanındaki düz örgümde yaptım. Bakın arkadaşlar şu şekilde V'yi elde ettik. Ben hemen bir de ölçüyle ölçeyim bu kısmı, buraya kadar olan yeri. Sayı vermiştim. Bakın şu şekilde 5,5 santimlik bir yükseklik. 9 sıra 5,5 santim. Artık bundan sonra işlemimize roba sonuna kadar devam edeceğiz. Robamızı bu şekilde kol ayrımlarından arttırma yaparak 11 santim örelim, gelelim. Daha sonra hırkamızın devamını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben hırkamın robasını tamamladım. 6 aylık bebek için benim bu ölçüm. Hemen size ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçerseniz de 11 santim. Şu şekilde ölçerseniz de roba yüksekliğim 11 santim. Bu da 6 aylık bir bebek için yeterli bir ölçü. Eğer siz bu hırkayı daha küçük başladınız ve yeni doğanla 3 aylık bebek için yapacaksanız bu ölçümüz 9 santim. Bebeğiniz 3-6 aylık ise 10 santim. 6 ve 12 aylık bebek içinse 11 santim. 1 yaş ve üzeri 2 yaşa kadar olan bebekler için de 12 santim yeterli bir ölçü arkadaşlar. Hırkamızın devamının yapımına kol ile başlayacağız. Ben ipimi kırmıyorum. Burada bırakıyorum. Hemen diğer ipimden başlıyorum. İkinci ipim bu arkadaşlar. Düğüm olmasın diye ipimi kırmadım. Orada başlangıcı bıraktım. Kolları yaptıktan sonra gövde kısmını yapacağız. Kolun yapımına ön parçayı ve kolu ayıran bu ortada düz giden bir direk vardı. O direğimizden başlıyoruz. Hemen şöyle ben ipimi geçiriyorum. Sağlam olsun diye bir düğüm atıyorum. Bakın şu direkten ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra takip eden bütün ilmeklerden ilmek alıyorum.
Bu hırkayı yaptığınız zaman siz de ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Ve bebeğinize bu soğuk günlerde sıcacık giydireceksiniz arkadaşlar. Kol parçasında gördüğüm bütün ilmekleri tığımın üzerine alıyorum. Atlama yapmıyoruz. Onu unutmayalım. Arada kaçarsa görüntü güzel olmaz. Bakın koldaki son ilmeğimi yaptım. Şimdi kol ile arkaya ayıran direği de ilmek yapacağım ve bitirdim. Şimdi hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmek var bende. Şimdi bu 38 ilmeği tek tek çıkartıyorum. Evet, son ilmeklerimi de çıkardım. Şimdi tekrar aynı gördüğüm 38 ilmeği alarak kolumu örmeye devam ediyorum. Hiçbir eksiltme yapmadan kolumuzu düz örelim. Bana gerekli olan kol boyunu örerek ben geldim. Şu şekilde bir dikdörtgen şekli elde etmiş olduk. Hemen ördüğüm kolu ben ölçüyorum. Koltuk altı ayrımından sonra 16 santim. Daha bu örgümüze bileklik yapacağız. Bilekliği de 1-1,5 santim arası oluyor. Yani 16,5-17 santim bizim için ideal bir kol boyu. Bu 6 aylık bebekler için geçerli bir kol boyu. Eğer siz 3 aylık bebek için yapıyorsanız, yeni doğan veya 3 aylık bebek için bu kol boyumuzun bitmiş hali 12 santimlik ölçü yeterli. 6-12 aylık bebekler arası ölçümüz de 16-17 santim yeterli bir ölçü. 1 yaş ve üzeri içinse 20 santim yeterli bir ölçü arkadaşlar. Kol ucunun bilekliğinin nasıl yapıldığını ben şimdi size göstermek istiyorum. Zamandan kazanmak için bakın ben diğer kolu hazırladım. Bakın şu şekilde haroşa tekniğiyle kapatma işlemini yapacağız. Bu arada söylemeyi unuttum. Kol bandını yapmadan önce bu son sıramızı yaparken ara ara olmak üzere kesmeler yapalım. Bakın ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerde kesme yaparak 38 ilmek olan sayımı 32 ilmeğe düşürdüm. Bu haroşa şeklindeki bilekliklerden önceki sırada yaptığımız kesmeler bileğimizin biraz daralmasına ve bebeğin bileğini biraz kavramasına sebep olacak. Bakın şu görüntüyü elde edeceğiz. Şimdi hazırsak hep birlikte haroşa lastiğimizin yapımına geçiyoruz. Tunus işinde haroşa tekniğini şöyle yapıyoruz. Bilmeyenler için gösteriyorum. İpi bu tarafta bırakıyoruz. Tersten aldırıyoruz. Şu şekilde. Şöyle düz yapmıyoruz. Bakın şu şekilde alıyoruz Tunus işinde ya. Böyle değil. İpi tığımızın bu tarafına aldırıyoruz. Tığa dolayıp çekiyoruz. Alıyoruz, çekiyoruz. Normal şiş işinin haroşası tekniği aynı. Onda da tek taraftan alıyorduk. Bunda da aynı işlem.
Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri tersten alarak yapıyoruz. Son ilmeğimi şöyle şekilde batıyorum ve bütün ilmekleri tek tek çıkartıyorum. İlk sıra haroşamı yaptım. Şimdi ikinci sıra haroşamı yapıyorum. Aynı bir alt sırada olduğu gibi hiç bir başka işlem yapmadan şu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Geri çekiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde 3 diş haroşa olunca size kolu kapatma işlemini de göstermek istiyorum. Üçüncü sıra haroşamı da bitirdim ben. Böyle bir bileklik elde ettik. Tunus işinde kapatma tekniğini göstereceğim demiştim size ben. Bu şekilde bırakmak istemiyorum. Ben sevmiyorum bu şekilde bırakmayı uç kısmını. İlmeği tunus işi yapacak gibi alıyorum, kaydırıyorum. Kaydırma yöntemiyle çıkartıyorum. Tığımın üzerinde bırakmıyorum. Bakın alıp böyle yapmıyorum. Alıyorum, ikisini birlikte çıkartıyorum. Tığımın üzerinde bir ilmek var. Bir sonraki ilmeği alıyorum. İkisini içinden çıkartıyorum. Alıyorum, çıkartıyorum. Bütün ilmeklerde aynı işlemi uyguluyoruz. Son ilmeklerimi yapıyorum. İkisini alıyorum, çıkartıyorum. Tığımın üzerinde hiç bırakmıyorum. Tek fark o. Bakın şöyle çektim ve bitirdim. Görüntümüz bu şekilde. Bir bakın. Yani şiş ile yapılan örgülerin kesme işareti gibi oldu aynı. Evet, böylece kolumuzu da bitirmiş olduk. Bu şekilde bir kol elde ettik. Hemen ben kolumun uç noktalarını ölçüyorum. Bakın bitmiş hali 7 santimlik bir ölçü. Evet, hırkamızın kollarını tamamladık. Şimdi sıra geldi gövde kısmını yapmaya. Hırkamızın gövdesine roba bitiminde kolları yaparken bırakmış olduğumuz iple devam ediyoruz. Gövde için bu kol ayrımına kadar olan bütün ilmekleri tığımızın üzerine alıyoruz. Bütün gördüğümüz ilmekler tunus işi olarak tığımızın üzerinde toplanacak. Artık kolları bir kenara bıraktık. Gövdeyi yapacağız. Belli bir ölçüye geldikten sonra hırkamız bitmiş olacak.
Kolları o şekilde bıraktım ben. Şöyle dikişsiz. Bu hırkamız dikişsiz oluyor tamamen arkadaşlar. Daha sonra nasıl olduğunu ben size göstereceğim inşallah. Evet, öndeki bütün ilmekleri tığımın üzerine aldım. Şimdi kolu başlarken bu direk dediğimiz roba ayrımındaki ilmeği de almıştık. Aynı ilmeği önde de alıyorum. Kolu geride bırakıyorum. Arka bölüme geçiyorum. Arkada da aynı şekilde direk kısmındaki ilmeği alıyorum ve arkada kalan bütün ilmekleri tığımın üzerine diziyorum. Diğer ayrıma kadar bu şekilde dizelim. Arkadaki son ilmekleri de alıyorum. Bakın arka bölümdeki son ilmek bitti. Şimdi kol yaparken aldığımız şu robadaki düz direk dediğimiz ilmeği de aldırıyorum. Kolu atlıyorum. Diğer ön parçaya geçiyorum. Aynı şekilde diğer ön parçadaki bütün ilmekleri de tığımın üzerine alıyorum. Evet. Diğer ön parçadaki son ilmeğimi de aldım. Çıkarttım. Tığımızın üzerindeki ilmekleri şimdi tek tek sırasıyla çekiyorum. Başa kadar bu şekilde ilmeklerin hepsini çekelim. Kol altında da şu şekilde aynı, hiç şey yapmadan çekiyoruz. Şöyle bakın. Bu sıramızda çektim. Artık gövde kısmını birleştirdik. Bakın koltuk altında böyle bir görüntü oluştu. Diğer koltuk altımızda da aynı şekilde bir görüntü oluştu. Bu şekilde düz olarak istediğimiz ölçüyü yapasıya kadar tunus işimize devam edeceğiz arkadaşlar artık. Şöyle ben hemen size bir ölçü vermek istiyorum bu aşamasında. Ben 6 aylık bir bebek için yapıyorum bu hırkayı. Hemen koltuk altından beden ölçüsünü size vermek istiyorum. Şöyle bakın birleşmiş haliyle
27 santim. Ben biraz dökümlü olsun istiyorum. Bizim için gerekli olan ölçü 26-27 santim yeterli olacaktır. Bu 6 aylık bebek için geçerli bir ölçü. Ama siz daha küçük yapıyorsanız 3 aylık bir bebek için bu beden genişliği 24 santim yeterli olacaktır. 1 yaş üzerinde ise 28-29 santim yeterli bir ölçü arkadaşlar. Şimdi artık örgümüze düz olarak bütün ilmekleri yaparak devam edeceğiz. İstediğimiz ölçüye gelesiye kadar. Benim 6 aylık olduğu için bu koltuk altından itibaren yapacağım ölçü 16 ile 18 santimlik ölçü bana yeterli. Hırkamızın gövde kısmını istediğimiz ölçüye geldiği zaman uç kısmında aynı bu kol ucunda uyguladığımız haroşa örgüyü uygulayacağız. Lastik bu görünümlü olsun diye. Ve bu geriye bükümü de engellemiş olacağız. Tunus işine ne kadar yaparsak yapalım bu düz örgüde geriye bükülme illaki oluyor. Benim yapacağım ölçü 16-18 santim arası demiştim. Bunun içinde bu lastik de var. Onu hesaplayarak 14-14,5 santim yapalım. Gelelim sonra lastik kısmına geçeceğiz. Şimdi bu ön kısımda bir yapayım ben kol altına kadar. Kol altında ben bu hırkamın biraz daha dökümlü durmasını istiyorum. Ama siz bütün gördüğünüz ilmekleri tığın üzerine alarak da gövde kısmına devam edebilirsiniz. Ben bu hırkamın yapımında koltuk altında birer tane ilmek arttırması yapacağım ki dökümlü bir hırkamız olsun. Onu da göstereyim ben size koltuk altındaki arttırma bölümünü. Siz yapmak isterseniz arttırma yapabilirsiniz. Yapmak istemezseniz düz olarak da bütün ilmekleri alarak devam edebilirsiniz tabii ki. Bakın şimdi şunu demek istiyorum. Bu ön parçamı aldım. Bu ikinci sıramız. Direkt şu örgüye geçebilirim. Ama ben burada bir tane arttırma yapmak istiyorum ve şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Sonra devam eden bütün ilmekleri tığımın üzerine alıyorum. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. Diğer kol altında da bu arttırma işlemini yapmayı unutmayalım. Düz örgümüzü yapalım, gelelim. Sonra haroşa örgümüzü yapacağız. Hırkamızın gövde uzunluğunu da bitirdik. Şimdi sıra lastik kısmını yapmak. Bu etek ucunda da aynı bu kollarda uyguladığımız haroşa örgüyü uygulayacağız. Haroşa örgüye geçiyorum ben hemen. Koltuk altından itibaren buraya kadar düz örgü halinde gelmiştik. Haroşa örgüyü biliyorsunuz uygulamıştık kollarda. Aynısını burada uyguluyoruz. İlmek bu tarafta kalıyor. Şöyle çıkartıyoruz. İp bu tarafta kalıyor. Tersten alıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı yapalım. Bu haroşa dişi 3 defa tekrarlayalım. Yani aynı kol ucunda olduğu gibi 3 diş haroşa olacak. Kapanışında kaydırma yöntemiyle kapatıp gelelim. Ben size daha sonra bu kolumuzun birleşimini ve ön kısmının yapılışını göstermek istiyorum. Hırkamızın son ilmeklerini yapıyorum. Ve bu şekilde bitirmiş olduk örgümüzü.
Hemen ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, böylece hırkamızın örgü işlemini bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde güzel bir hırka elde ettik. Biz bugün pembe ile kız bebekler için çalıştık. Ama siz aynı modeli erkek bebek için çalışmak isterseniz de istediğiniz herhangi bir renkte uygulama yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi bu kenar kısımlarını çevirmeye. Bu şekilde de bırakmak isteyenler bırakabilir. Eğer bunu erkek bebekler için yaptıysak, yani farklı bir renkte, bu şekilde de bırakabiliriz ön kısımlarını veya kenarlarını sık iğne şeklinde geçebiliriz. Aynı renkte de olabilir. Beyaz renkte de geçebiliriz uyguladığımız rengin uyumuna uygun olarak. Ben bugün kız bebekler için çalıştığımızdan kenarında sütaş uygulaması yapmak istiyorum. Bakın hemen burada ilmek atmıştım. Hemen ilk gözeneğin içine 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içine batıyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe sık iğne halinde batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe tekrar batıyorum. Bunu bu tığ ile değil de herhangi bir küçük tığ ile de yapabiliriz. Bugün 3,5 numara tığla ben geçmek istiyorum. Sizin de elinizde hangisi varsa 3,5, 4 o tığları kullanabilirsiniz. Bakın bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe batıyorum. Sık iğne halinde 1, 2 zincir çekip aynı gözeneğin içine batıyorum. Bu kenar sıramız bu şekilde devam edecek. Bakın şöyle çentikli dediğimiz bir sütaç elde ediyoruz. Tamamını bu şekilde çevireceğiz arkadaşlar. Eğer bu hırkamıza düğme yapacaksak şu kısımda ilik yeri bırakacağız arkadaşlar. Bu tarafta bırakıyoruz. Karşı tarafında değil. Bu kısma ilik açmasını da ben size göstermek istiyorum. Düğme iliğini bu kenarını yaparken yapıyoruz. Şimdi bakın şöyle beyaz zeminde göstereyim. Bu şekilde sütaşımızı yaptık. Bu V kısmının uç noktasına geldik. Şimdi burada ben bu hırkama bir tane düğme dikmek istiyorum. Bir düğme uygulaması yapacağım. Onun için tek ilik benim için yeterli olacak. Ama siz bir değil de 2, 3 veya 4 düğme dikmek isterseniz daha alt sıralardan ayarlayarak ilik yapımına başlayabilirsiniz. Ben bugün tek düğme dikeceğim için bana bir ilik yeterli. Bu V bölümünün bitim noktası olan yer benim için iliğime uygun bir nokta. Hemen bir zincir çekiyorum. 2 zincir, 3 zincir, 4 zincir. Tabi bu zincir sayısı dikeceğiniz düğmenin büyüklüğüne göre değişebilir. 5 zincir çektim. Aynı gözeneğin içine battım. Takip eden gözeneğin içine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sütaşımıza buradan devam ediyoruz. Kenar sütaşımızın tamamını ben yaptım geldim. Böylece hırkamızın gövde kısmında bitirdik.
Şimdi size kol kısmının birleştirilmesini göstermek istiyorum. Kolumuzun bu dikişsiz kısmını birleştirmek için hemen kolumuzu tersine çeviriyoruz. Bakın ipin ucu burada kaldı. İsterseniz bu ipi şu şekilde kol içinden geçirtebiliriz. Size örgülerimde dikiş kullanmadığımı söylemiştim mümkün olduğunca. Bakın hemen gösteriyorum nasıl başladığımızı. Şu şekilde kol ucumuz var. İlmeğimiz burada duruyor. Başlangıç ilmeğimiz. Hemen bu karşı noktadaki uç noktadaki ilmeği tığıma taktırıyorum. Başlangıçtaki ilmeği de alıyorum. İçinden çıkartıyorum. Şu şekilde artık birleştirdik kol ucunu. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki gözeneği ve karşıdaki gözeneği ikisini bir alıyorum. Çıkartıyorum. Bakın buradan bir gözenek alıyorum. Tam karşısındaki gözeneği de alıyorum. Sık iğne şeklinde çıkartıyorum. Bu taraftaki gözeneği alıyorum. Karşıdaki gözeneği alıyorum. Çıkartıyorum. Bu şekilde birleştirme tekniğiyle birleştirelim. Koltuk altına kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bu karşılıklı gözeneklerin denk gelmesi gerekiyor. Evet, kol altına yaklaşıyoruz. Karşılıklı gözeneklerimizin gelmesine dikkat edelim. Atlama yaptığımız zaman hoş bir görüntü olmuyor çünkü. Bakın şu şekilde kol altına geldik. Burada bir boşluk var. Buradaki boşlukları geçirmek için karşılıklı ilmekleri alalım. Evet, bitirdik. Şimdi hemen şu şekilde zincirimi çektim ve makasla kestim. Hırkamızın kolunun görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bakın bu şekilde hırkamızı bitirmiş olduk. Güzel bir düzgün tunus işi hırka elde ettik. Hemen ölçülerini bir gözden geçiriyoruz yaptığımız hırkanın. Benim bu hırkam 6-12 aylık bebekler içindi. Hemen yüksekliğini ölçüyorum. 18 santim demiştim. Bakın 18,5 santim. Genişliğini, beden genişliğini ölçüyorum. 26,5 santimde beden genişliğim var. Boydan yüksekliğini ölçüyorum. Bakın hırkamın arka ortasından bitmiş hali 29 santim. Bu da benim yaptığım ölçüler için ideal bir ölçü. Buraya kadar yaptığımız işlemleri bir gözden geçirelim. 44 ilmek ile başladık. Siz daha küçük başladıysanız bu 40-42 ilmek olabilir. Daha büyük istiyorsanız bir yaş için de 47-49 ilmekle başlamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Kolları 10 ilmek, arka bölümü 16 ilmek olarak ele aldık. Önler 1 artı 1 artı 1 şeklinde toplam 44 ilmek atıyoruz. Tunus işi başlıyoruz.
İlk başta 6 yerden arttırma yapıyoruz. Kolların iki tarafı, her iki kolun ve ön taraflar. Ön kısmın, patın arttırımını belli bir ölçüye, yani şu şekilde birleşim olasıya kadar arttırıyoruz. Daha sonra bu arttırma işlemini bitiriyoruz arkadaşlar. Ama kol ayrımındaki arttırmalar roba bitimine kadar devam ediyor. Robamız 6 aylık bebek için 11 santimde. Siz daha küçük yapacaksanız yeni doğmuş bir bebek için 9 santim. 3 aylık 6 aylık arası bebekler için 10 santimlik bir roba ölçüsü. Daha büyük bebekler için de 1-2 yaş arası bebekler için de 12-13 santimlik roba ölçüsü yeterli olacak. 11 santimlik ölçüyü yaptığım zaman benim kollarımda 38 ilmek oluştu. Bu 11 santimlik roba boyu da 17 sıradan oluştu benim. 17 sıra 11 santim. Robadan sonra kollarımızı 38 ilmekten oluşan düz tunus işi olarak 24 sıra ördüm. Kol bandı olarak da 3 sıra haroşa örgü ördüm. Kolları bitirdim. Diğer kolu da aynı şekilde ördüm. Daha sonra gövde kısmını tığımın üzerine ilmekler alarak dizdim. Toplamda 100 tane ilmek oluştu benim örgümde. Bu 100 ilmeği düz olarak 25-26 sıra olacak şekilde, bende 26 sıra var. 26 sıra düz tunus işi ördüm. Etek ucuna 3 sıra haroşa örgü ördüm. Hırkamın örgüsünü bitirdim. Daha sonra kenar kısımlarını 2 zincir çekerek aynı noktalara battım. Taş halinde çevirdim. Ön kısımlarda ilik açmayı unutmayalım bu arada. Eğer bağlamalı yapacaksanız bu iliğe hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi düğmesini dikelim. Son haliyle bir hırkamızı görelim. Evet arkadaşlar, ben hırkamı tamamen bitirdim. Fuşya rengi bir inci düğme dikmeyi tercih ettim. Üstüne üstlük bir de bu şekilde bir hem süsleme hem de cep amaçlı bir aksesuar yeri yaptım. Bakın şu şekilde. Bunun yapımı çok kolay. Siz aynı şekilde cepte yapabilirsiniz veya herhangi bir şekilde bir çiçek, herhangi bir inci ile falan da süsleme yapabilirsiniz. Hırkamızın bakın şu şekilde arka görüntüsü gayet muntazam oldu. Artık minik bir kızımız bunu sıcacık kullanacak. Düğmemi bu iğne ile diktim arkadaşlar ben. Siz küçük iğne ile de dikebilirsiniz. Bu hırkanın yapım aşamalarını değişik aylar için ölçülerini de vererek en açıklayıcı şekilde açıklamaya çalıştım. Ümit ederim sizlere faydalı olmuştur bu bilgiler. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu hırkanın yapım aşamalarını benimle dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İnşallah yeni videolarda en kısa zamanda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.